Merhaba. 31 Ocak 2018 tarihinde haberlerde veya değişik mecralarda mutlaka görmüşsünüzdür. Süper mavi kanlı ay tutulması diye. Şimdi bununla ilgili bu videomuzda en ilginç görüntülerini ve süper kanlı mavi ay tutulmasını en detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bununla ilgili çeşitli komplo teorileri de mevcut. İnternette fazlasıyla bulabilirsiniz. İsrail'le bağıntısı, Illuminati ile bağıntısı, UFO görüldü veya işte bu süper mavi kanlı ayda dünyanın sonu gelecek, çeşitli teoriler var arkadaşlar. Ben buna çok fazla girmeyeceğim. Mümkün olduğunca bu ayın neyden dolayı böyle olduğu ve yani hangi yıllarda olduğu vesaire bunları size vermeye çalışacağım. 150 yıldan uzun süredir görülmeyen nadir bir ay tutulması 31 Ocak 2018'de gerçekleşti. Ay her zamankinden daha parlak ve kızıl göründü. Ay tutulması Güneş, Ay ve Dünya aynı hizaya geldiğinde ve Dünya Ay ile Güneş arasında konumlandığında meydana gelir. Bu tutulma hem 2015 yılından beri gerçekleşen ilk ay tutulması hem de 1982 yılından bu yana gerçekleşen ilk mavi ay tutulması. Ancak bu olayı özel kılan şey 31 Mart 1866'dan bu yana ilk kez süper ayın mavi ay ile aynı zamana denk gelmesi. Hem süper hem mavi hem de kanlı. Olayın hem süper hem kanlı hem de mavi ay olarak isimlendirilmesinin de 3 ayrı sebebi var. Bir ay içerisinde 2 kere dolunay gerçekleşirse ikinci dolunaya mavi ay deniyor. Bu tutulmada bir aylık zaman dilimi içinde ayın ikinci kez dolunay halinde olduğu bir zamana denk geliyor. Olay kanlı ay olarak da biliniyor. Çünkü ay dünyanın gölgesinden geçerken kızıl bir renge dönüyor. Süper ay ise ayın dolunay ve ya da yeni ay sırasında dünyaya en yakın konumunda bulunması anlamına geliyor. Yaklaşık 2 aylık sürede ard arda gerçekleşen 3 dolunayda süper ay olduğundan bu seriye süper ay üçlemesi deniyor. Süper ay üçlemesinin ilki 3 Aralık 2017'de, ikincisi de 1 Ocak'ta gerçekleşti. Ay daha büyük ve daha parlak göründü. Ay bu tutulma sırasında süper ay üçlemesini tamamlamak için kendi yörüngesinin dünyaya en yakın noktasında oldu. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360.198 kilometreye kadar indi. NASA yetkilileri süper ay sırasında ayın normalden %14 daha büyük ve %30 daha parlak görüneceğini belirttiler. Süper mavi kanlı ay ABD'nin batı sahilinden ve Pasifik kıyılarından net şekilde gözlenebiliyor. Hava bulutlu olmadığı sürece bu bölgelerdeki izleyiciler tutulmanın her aşamasına tanık oldu. Ay önce dünyanın penumbra olarak da bilinen kısmi dış gölgesine giriyor. Dünya yavaş yavaş ayı örtmeye başladığında kısmi ay tutulması gerçekleşiyor. Bu kısmi tutulma 1 saatten uzun sürüyor arkadaşlar. Daha sonra başlayacak olan tam tutulmayla da ay tam bir kırmızı renge bürünüyor. Peki Türkiye'den izlenebildi mi? Türkiye'deki izleyiciler dünyanın gölgesinin ayın neredeyse yarısını örttüğünü gördü. Türkiye'den net bir biçimde gözlenmese de NASA tutulmayı canlı olarak yayınladı arkadaşlar. Süper mavi kanlı ayın farklı yönleri. Farklı bir açıdan bakarsak dünya içinde oldukça önemli bir gün 152 yıl sonra tekrar gölgesine kavuşuyor. 152 yıl sonra bir ilk dünya ile kanlı ay bu konuma 152 yıl sonra tekrar geliyor. Kanlı ay normalden %14 daha büyük ve %30 daha parlak göründü. Ay ile dünya arasındaki mesafe 24.202 kilometre azalarak 360.198 kilometreye düştü. Doğudaki ülkelerde gün doğumundan itibaren görülmeye başladı ve ülkemizde 18.30-34 civarı görüldü. Mavi ay aslında mavi renge dönüştüğü için söylenmiyor. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay mavi ay olarak adlandırılıyor. Kanlı ay rengini dünyanın atmosferinden süzülen güneş ışıklarından alıyor.
Ay ile dünyanın bu karşılaşmasını gören insanların hiçbirisi ikinci kez görememiştir arkadaşlar. Evet, süper mavi kanlı ay ile ilgili çeşitli bilgiler bu şekilde. Videomuzda zaten size yansıttığım üzere çeşitli görüntülerini de çeşitli ülkelerden görebilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi videonun başında da komple teorilerine girmiyorum. Neyse, hangi bilgiler varsa bunlarla ilgili video çekiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.